Sevgili arkadaşlar, yeni bir tasarımla yine karşınızdayım. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde el bombası tasarımını beraber yapacağız. Şu anda ekranda montaj dosyasını görmektesiniz. Video geçişlerinde yine teknik resim dosyalarını vereceğim. Şu anda montaj dosyasının teknik resmi karşınızda. Tasarımı sağlıklı yapabilmek için adım adım yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Beni izleyerek takip edebilirsiniz. Şimdi tasarıma başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk tasarıma başlıyoruz. Teknik resmi ekranda görmüş olduğunuz gibi el bombamızın gövde kısmıyla tasarıma başlayacağım. Adım adım gideceğiz, beraber gideceğiz ve bu şekilde tasarımı yapacağız. Şöyle geliyorum. SolidWorks 2019 sürümünü açıyoruz. Ön düzlemden tasarıma yine başlayacağım. İlk olarak eksen noktamı çizeceğim. Gövdemizi, el bombamızı daha doğrusu döndürerek katı oluşturma komutunu yapacağız. Bakın burada bir kesit verilmiş. Tabanımız 30 milim, bu kısmımız 20 milim, üst noktada 11 milim olarak verilmiş. Toplam boyumuz 110 milim. Şimdi geliyorum SolidWorks düzlemine, orta noktadan çizime başlayacağız. Beraber sırayla gidebiliriz arkadaşlar. O şekilde daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu kısmın uzunluğunu 30 milim olarak ayarlıyorum. Şöyle geldim, şunu uzattım. Rastgele tasarımı yapacağım. Daha sonradan ölçendirme işlemini yapacağız. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu iki nokta arası 15 milim olarak ayarlıyorum. Bu noktayla taban arasındaki mesafemiz 100 milim olarak bize verilmiş. Şöyle uzaklaşalım. Ve şu eksen noktamı da yukarı doğru kaldırıyorum. Bakın burada şu eksen noktasıyla alt nokta arası 100 milim. 5 milimlik bir et kalınlığımız var. Toplam boyumuz da 110 milim olarak ayarlanmış. Tekrar şöyle geldim. Bu noktayla bu nokta arası 10 milim olarak ayarlıyoruz. Ve aynı şekilde şu üst noktamızda 5,5 milim olacak şekilde ayarladım. Tekrar şöyle bakıyorum. Çizim düzleminden yay komutunu alacağız. Bakın bu noktayla şu noktayı 3 noktaya yay komutuyla şöyle rastgele bırakıyorum. Akıllı ölçendirme ile bunun uzunluğunu 80 milim olarak ayarlıyoruz. Ve daha sonradan bakın şurada 80 milim olarak verilmiş. Şöyle geliyorum tekrardan akıllı ölçendirme ile bu noktayla bu nokta arasındaki mesafemizi 55 milim olarak ayarlıyorum. Şu kısmı trimledim. Şunun hatasını silelim ve ilişki komutuyla 15 milim olarak ayarlayalım. Bu noktayla şu noktayı da zaten vermişiz. Yükseklik olarak o noktayı da ayarlayacağım. 110 milimlik, daha doğrusu 100 milimlik yüksekliğimiz vardı. Objeleri öteleme diyoruz. Bakın tersi yönde 5 milimlik öteleme işlemi yapacağız. Ctrl Z yaptım. Tekrardan seçiyorum. Şu kısmı da seçtim. Bu kısmı da seçiyorum. 5 milimlik öteleme işlemini yapıyorum. Ve bu noktaları kapatıyoruz. Unsurlara geldiğim döndürerek katı oluşturma diyorum. Otomatik olarak eksen noktasını yakalıyor zaten. Ve bakın bu şekilde katı gövdemizi oluşturuyoruz. Şuradan renk atamayı yapalım. Daha sonradan tasarıma devam edelim. Siyah rengimizi rubber olacak. Şöyle
Evet, bu şekilde siyah olarak kalsın şimdilik. Şu kısma geldim. Daire komutunu alıyorum. Merkez noktasından çapı 11 milim olarak ayarlıyorum. Bir tane merkez noktasından deliğimiz vardı. Bunu ekstrüzyon ile kes diyorum. Şöyle boydan, iç kısmı boş olduğu için direkt kesme işlemini yapıyorum. Şöyle tab tuşuna basarak dik bakıyorum. Bakın burada teknik resimde şu kısımları döndürerek kes komutuyla şu formu elde etmişiz. Şimdi ilk olarak bu kısmını yapacağız. Daha sonra dikey olarak da şu çizgilerimizi yapacağız. Adım adım gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş tasarımı yapacağız. Şöyle ön düzleme geliyorum yine. Bakın bunu tel kafes formatına çevirdim. Daire komutunu aldım. Şöyle sarı çizgimizi görünce çizimi direkt yakalıyor. İlişki komutuyla yani direkt çakışık ilişkisini hizalamış oluyoruz oraya. Çapı 4 milim olacak. Şu noktaya ilk dairemizin uzunluğu 5 milim olarak verilmiş. Bakın buradaki ölçüler her bir birimde 15'er milimlik ölçümüz artmış. 5 milim, 20 milim, 35 milim, 50 milim olarak bu şekilde gitmiş. Ben şimdi hızlıca bunları yapacağım. Şöyle çap kısmını 4 milim yapıyorum ve üst noktayla aradaki mesafemiz 20 milim olarak ayarlıyorum. Aynı şekilde şu kısmı da seçeceğim. Doğrusal çoğaltma dersek çıkacak mı? Çıkmayacak. Şöyle geldim. 4 milim yine aynı şekilde bu kısım ile üst nokta arası 35 milim olacak. Daire komutunu tekrar aldım. Tekrardan çizime giriyorum. Çapı 4 milim yine. Bu noktaya olan uzaklığımız 50 milim olarak ayarlıyorum. Çapı yine 4 milim. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu noktamızda 65 milim olarak ayarlıyorum. Son bir dairemiz kaldı. Bunu da akıllı ölçendirmeyi alıyorum. Bu noktayla mesafe arası 80 milim olarak ayarlayacağız ve çapını da yine 4 milim olarak ayarlıyorum. Çizimden çıkıyorum. Şöyle bunu katı formatına çevireceğim. Tekrar çizime girerek şöyle eksen noktamı da belirteyim. Tam orta noktadan eksen noktamı da şöyle çizelim. Çizimden şimdi çıktım. Unsurlara geldim. Bakın döndürme ile kes komutuna geliyorum. Dairelerimizi seçiyoruz. Otomatik olarak direkt eksenimizi yakalayarak kesme işlemini bu şekilde yapıyor. Şöyle şunu da gizleyelim. Şimdi bakın teknik resimde dikey formatta da kesiklerimiz var. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada teknik resimde bunu göstermedim. Şimdi buradaki katı model üzerinde göstereceğim. Bakın şimdi bunu tel kafes formatına çevirdim. Döndürme komutuna geliyorum. Buradaki çizim formatını göster diyorum. Şu çizim formatını süpürerek kes komutuyla yukarıdaki çizgiyi yapacağız. Şimdi şöyle yine geliyorum. Ön düzleme çizim diyorum. Objeleri dönüştür diyerek şunu seçiyoruz. Ve objeleri aynalama diyerek sağ tarafa aynalayacağım.
Çünkü ilişki verirken şu kısım bizi hata vermeye sevk edecektir. Şunu da objeye dönüştür diyerek çizim formatını çeviriyorum. Şimdi bunu aynalama komutu yapıyorum. Diğer tarafa yaptım. Objelere Buda diyorum. Şu kısımda artık işimiz yok. Şimdi ne yapacağız? Çizimden çıkacağız. Referans düzlemine geliyorum. Çizgimizin uç kısmını seçtim. Çizgimizi direkt seçiyorum ve uç kısmına referans düzlemini atıyoruz. Bu yüzeye çizim diyerek şöyle üst noktadan bakacağım. Yine çapı 4 milim olan bir tane daire çizeceğim. Çapı 4 milim olacak. Ve çizimden çıkıyorum. Unsurlara geldim. Bakın burada kıvrımlı kes komutunu görüyorsunuz. Çizimi seçiyorum ve çizgiyi seçerek kıvrımlı kes komutunu bu şekilde yapmış oluyoruz. Hem de bu sayede bu komutu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde kesme işlemini yapıyor. Şöyle geldiğimizde 8 adet kesme işlemini görüyorsunuz. Dairesel çoğaltma diyorum. Merkez noktası olarak bu noktayı seçtim. Şöyle geliyorum. Orijinimin merkezini seçiyorum. Ve çoğaltma olarak 8 adet olacak şekilde çoğaltma işlemini bakın gayet sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Şu noktada bir pahımız var. 1,5 milimlik pah atama işlemini yapalım. Ve alt noktada ve üst noktada radyüslerimiz var. 5'er milimlik hem altta hem de üst noktada radyüs atama işlemlerini yapacağız. Şöyle tekrardan bakıyorum. Radius komutuna geldim. Şöyle tabanı seçersek seçemedik. Evet, şöyle seçiyorum. 5 milimlik radius atama işlemini yapıyorum. Şimdi radius komutunu tekrardan alacağım. Uç noktalara yarıçapı 2,5 milim olarak gireceğiz. Şöyle geliyorum. Tek tek seçiyorum. Normalde bunu baştan da yapabilirdik. İlk başta bu kısma radius komutunu atarak da gidebilirdik ama tasarımcı olarak baştan değil de sona bıraktık. Bu şekilde radius komutunu da atmış oluyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tasarımın daha sonuna geldik. Hemen diğer parçalarımızda el bombamızın tasarımına devam edelim arkadaşlar.